Dediğimiz gibi İsrail'e beklenen misilleme cumartesi gecesi yapıldı. İran tarihte ilk kez kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenledi. Gerçek Söz adı verilen operasyonda bir İsrailli çocuk yaralanırken bir askeri tesiste hasar aldı. İranlı yetkililer ağız birliği içinde operasyonun başarıyla sona erdiğini söyleyip İsrail yeniden topraklarımıza saldırmazsa yeni bir harekata girişmeyiz dedi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz'a bedel ödeteceğiz diyerek İran'ı tehdit etti. İran sözünü tuttu. 1 Nisan'da Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e misilleme yaptı. 300'den fazla İHA ve füze fırlatan İran, tarihinde ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'e saldırdı. İsrail ordusu saldırıların %99'unun başarıyla engellendiğini duyurdu. Başbakan Benjamin Netanyahu ilk açıklamasında "Yakaladık, püskürttük, birlikte kazanacağız" dedi. Peki bundan sonra ne olacak? En kritik açıklama İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'dan geldi. Meşru müdafaa haklarını kullandıklarını söyleyen Abdullahiyan, misilleme operasyonu sona erdi dedi. Bundan sonra yaşanacakların İsrail'in adımlarına bağlı olduğunu belirtti. Saldırıya uğramadıkça yeni bir harekata girişmeyeceğiz. İsrail rejiminin cezalandırılması amacını taşıyan meşru müdafaya dayalı operasyonlarımızın sınırlı ve askeri düzeyde olacağını bu sabah bir mesaj yollayarak Beyaz Saray'a ilettik. Bölgedeki Amerikan halkını ve üslerini hedef almayı düşünmüyoruz. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri de operasyon bitti, devam ettirme düşüncemiz yok dedi. Bize göre operasyon orantılıydı. Başarıyla sona erdi ve devamına yönelik bir düşüncemiz yok. Ama Siyonist rejim İran'a ya da Suriye'deki ve başka ülkelerdeki İran'a ait noktalara karşı aksiyon alırsa bir sonraki operasyonumuz bundan çok daha büyük olur. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami de İsrail'e gözdağı verdi. Bundan sonra eğer Siyonist rejim çıkarlarımıza, varlıklarımıza ve vatandaşlarımıza saldırırsa onlara İran üzerinden misillemede bulunacağız. Peki İsrail, İran'ın Gerçek Söz operasyonuna yanıt verecek mi? İlk misilleme sinyali Savaş Kabinesi üyelerinden Benny Gantz'tan geldi. Gantz, İran'a bizim için doğru olan şekilde ve zamanda yanıt vereceğiz dedi. Diğer yandan saldırıları önlediklerini söylemekle yetinen Başbakan Netanyahu'nun İran'a sıcağı sıcağına misilleme tehdidi savurmaması dikkat çekti. New York Times gazetesinin iddiasına göre aslında İsrail Savaş Kabinesi'nin bazı üyeleri İran'a yanıt verilmesinden yanaydı. Ancak Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı 25 dakikalık telefon görüşmesinin ardından tutum değiştirdi. Bunda İran'ın saldırısının ciddi bir hasara yol açmadan müttefik ülkelerle işbirliği içinde püskürtülmüş olmasının etkili olduğu belirtildi. Askeri analistlere göre İsrail saldırıya yanıt verme kararı alırsa önünde farklı seçenekler var. İran'ın füzeleri fırlattığı askeri üsleri ya da devrim muhafızlarının eğitim merkezlerini vurabilir. Hükümet binaları ya da nükleer tesisleri de vurabileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de içine çekileceği topyekün savaş ihtimali ise kabus senaryosu olarak tanımlanıyor. Bölgesel savaş riski giderek büyürken İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hayat çoktan normale döndü. Ülke genelindeki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kafe ve restoranlar doldu taştı.